Sevgili dostlar selam. Bu videomda slotlarla seviyeli ilişkiler birinci bölümüne ikinci bölümle devam ediyorum. İlk bölümü izlemenizde fayda var. Başlamadan evvel her zamanki gibi kumar ile ilgili ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki kanun maddelerine uymanızı ve bu kanun maddelerine uygun değilseniz videonun devamını izlemeden çıkmanızı önemli rica ediyorum. Bu videomun devamında 2 adet YouTube videomdan oluşan slotlardan eve para ile dönmenin 10 adımı bölüm 1 ve bölüm 2 videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü slotlarla seviyeli ilişkiler bölüm 1 ve bölüm 2 videolarım o iki videoma temel niteliğindedir. Üçüncü madde olarak oyuncu kartlarını konuşmak istiyorum. Adam diyor ki, abicim oyuncu kartımı mümkünse hiç kullanmıyorum. Çünkü biraz kazandığımda yukarıdan beni kartımdan takip edip kaybettiriyorlar. Sevgili dostlar, bu safsataların hepsi asılsızdır ve slotlarla ilgili bilgisizlikten kaynaklanmaktadırlar. Asla inanmayın ve kararlarınızı bu safsatalara göre vermeyin. Bir kazinoda hiç kimse sizin slotlarda kazanmanızı veya kaybetmenizi sağlayamaz. Kazinolar, bünyelerinde bulunan slot makinelerinin üretici tarafından kendilerine seçenekli olarak verilmiş olan oyuncuya geri verme yüzdelerinin arasından birini seçmek dışında o slot makinesinde başka hiçbir şeyi etkileyemez, değiştiremezler, kurgulayamazlar. Aksine lütfen sakın inanmayın. Zaten böyle bir şey mümkün olsa bunu kazinolar asla istemezlerdi. Çünkü çalışanlarının oyuncularla anlaşıp onlara kazandırıp kazançları aralarında paylaşma düşüncesi kazinoların en fazla korktukları ve bunun olmaması için tüm tedbirleri almalarına sebep olan bir olgudur. Bakın, krupiyelerin giysilerinde hiçbir cep bulunmaz. Kazinolar kendi personellerine karşı son derece şüpheci, tedbirli ve korkaktırlar. Tabii oyuncular bütün bunlara neden inanıyorlar? Çünkü işlerine geliyor. Kayıplarının bir sebebini, bahanesini, işin kolayını bulmuş oluyorlar. Abicim oyun kartımı yukarıdan takip edip kazanmamı engelliyorlar. Arkadaşım, sen bunu böyle kabullenmişsen, buna inanıyorsan, yapman gereken şey oynamamak değil mi? İşte sana çözümlerin en güzeli. Bakın sevgili dostlar, başka videolarımda da izah ettiğim gibi en basit anlatımla tekrar ediyorum. Slot makinelerinin içerisinde iki ayrı bölüm bulunmaktadır. Bunları birbirinden ayrı, birbiriyle hiçbir bağı bulunmayan iki ayrı kutu gibi düşünün. Kutuların ilki slot makinesinin oyun kutusudur ve bizi esas ilgilendiren kutu budur. İşte bu kutunun içerisinde iki ana kısım bulunur. Rastgele sayı üretici ve oyunun programı. Bu kutu bizi neden ilgilendirir? Çünkü kazandığımızı veya kaybettiğimizi bu kutu belirler. Ve sonucu biz sonra ekranda görürüz. Şimdi bu cümlemi lütfen sakın ama sakın unutmayın. Bu kutunun dışarıyla hiç ama hiçbir bağı yoktur. Dışarıdan hiçbir bilgi almaz. Bir slot makinesinin üretim kontrolleri ve onaylanması ancak bu olmazsa olmaz şart ile mümkündür. Bu kutu tamamen bağımsız çalışacak ve her zaman her basışta eşit adalette olacak. Gelelim diğer kutuya. Bu diğer kutuda ise sizin oyuncu kartınızla ilgili bilgileriniz var. Ve bu kutu merkeze bağlı. Yani o merkeze bilgi veriyor. Şu isimli oyuncu şu slota geldi ve oynuyor. Sonuçları şöyle şöyle. Şu kadar dakika oynadı. Bahis büyüklükleri şöyleydi. Şu kadar para yatırdı. Şu kadar para kaybetti veya kazandı. Kazinoda yukarıdan bu bilgileri alıyor ve kendi istatistiklerini tutuyor. Bu bilgiler kazinonun istatistik tutma işine yarıyor ama sakın yanlış anlamayın sevgili dostlar. Kazino bu bilgileri bilip size bir şey yapamaz. Yani istese de yapamaz. Çünkü o slot makinesi merkeze bu bilgileri veriyor ama merkez bu bilgileri sadece okuyor ve depoluyor. Ne oyuncu kartlarının ne de yukarının sizin oyunlarda kazanmanızı veya kaybetmenizi belirleme gücü yok. Ve tekrar ediyorum, bu iki kutu arasında da en ufak bir bağlantı ve haberleşme de yok. Tam tersine oyuncu kartları size bazı avantajlar sağlar. Zaten kazinolar da sizinle ilgili bilgileri izlemek için oyuncu kartlarını kullanırlar. Yani oyuncu kartlarının kullanımı kazinoların işlerini kolaylaştırır. Sizin oyun süreniz arttıkça bahis büyüklüklerinize göre bu bilgiler ışığında size kıyaklar yaparlar. Onu da kara kaşınız gözünüz için yapmazlar. Sizden kazandıkları için yaparlar. Burada bir konu yanlış biliniyor. Bakın sevgili dostlar, inanmayacaksınız ama kazino için önemli olan sizin uzun oynamanızdır. Kazandığınız veya kaybettiğiniz değil,
Kazandığınız veya kaybettiğiniz kazinoları ilgilendirmez. Kazançlarınızı takip etmelerine gerek yoktur. Çünkü slotların matematiği kazinoları uzun vadede mutlaka kazandırmak üzerine kuruludur. Ve kazinolarda bunu biliyorlar. Oyuncuların ise oynadıkça kaybedeceği matematiksel bir gerçektir. Sevgili dostlar, dördüncü madde olarak biraz da volatilite yani oynaklık konusu üzerine konuşmamız lazım. Öncelikle volatilite nedir bir hatırlayalım. İki tane slot makinesi düşünün. İkisinin de oyuncuya geri verme yüzdesi örneğin %85 olsun. Yani oyunculardan aldıkları paraların %85'ini oyunculara geri versinler. %15'ini kendileri yutsunlar. Ama bu %85'i veriş tarzları farklı olsun. Mesela ilk makine sık sık ama öyle çok büyük ikramiyeler vermesin. Diğeri ise adamı fıtık etsin, çok uzun süreler vermesin ama verdiğinde çok büyük bir ikramiye versin. Sonuçta uzun vadede her ikisi de kazinoya aynı parayı kazandırıyor. Ama ilk örnekteki makine için yani sık sık ama küçük ikramiyeler veren makine için bunun volatilitesi yani oynaklığı düşük diyoruz. İkincisi için ise volatilitesi yüksek. Peki neden kazinolarda ikisi de var derseniz sebebi oyuncu tercihleri. Yani sizin tercihiniz. Hatta biliniz ki her geçen gün kazinolardaki düşük volatiliteli makineler yerlerini volatiliteleri yüksek makinelere bırakıyor. Sebebi ne mi? Sebebi oyuncu tercihleri sevgili dostlar. Oyuncular böyle istiyor. Oyuncular tamam vermesin ama verince de büyük versin istiyorlar. Kazinolarda oyuncuların bu tercihlerine uyuyorlar. Sevgili dostlar, bu verdiğim örnek size konuyu tam anlatmadıysa bir de volatilite konusunu rulet oyundan örnekler vererek anlatayım. Hepiniz rulet oyununu biliyorsunuz. Makaranın üzerinde bir adet yeşil 0 rakamı ve 18'er adet de kırmızı ve siyah rakamlar yani toplam 37 rakam var. Rakamlar birden başlıyor ve 36 ile de bitiyor. Rulet oyununda RTP yani oyuncuya geri verme yüzdesi %97,30. Yani kazino kazancı %2,70. Siz nereye ne bahis koyarsanız koyun bu 97,30 değişmiyor. Hep aynı. Yani tek bir numaraya koyarsanız da aynı, kırmızı veya siyah koyarsanız da aynı. Ama rulette sevgili dostlar volatilitenizi siz kendiniz belirliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Siz oyuncular belirliyorsunuz. Mesela tek bir rakama koyarsanız şansınız 37'de 1. Kırmızı veya siyah koyarsanız şansınız 37'de 18. Tek bir rakama koyduğunuzda ne yapmış oluyorsunuz? Volatilitenizi yükseltmiş oluyorsunuz. Uzun süre o rakam gelmeyebilir ama gelince de 36 misli verir. Kırmızı veya siyah koyarsanız sık sık gelir ama kazancı 1 mislidir. Rulette volatiliteyi ayarlamanız böylece mümkünken bunu slotlarda yapma şansınız 0. Çünkü o makinenin volatilitesi üretim aşamasında fabrikalarında belirleniyor ve sonradan oynayanlar belirlenmiş volatilite oynuyorlar. Yeni bazı makinelerde üreticinin oyunculara volatiliteyi seçme şansı da verdiklerini gördüm. Mesela slot ana ekranına yan yana 3 tane acı biber koyuyorlar. Nedense volatilite hep acı biber. Tesadüf değil mi? Oyuncu da o düğmeye bastıkça volatilite, mesela tek acı biber yani volatilitesi düşük, 2 acı biber veya 3 acı biber oluyor. Tahmin edeceğiniz gibi 3 acı biber çok acı. Yani volatilitesi çok yüksek anlamına geliyor. Yerken dikkatli olun. Volatilitesi yüksek veya düşük slotlarla oynamak seçmek sizin kendi kararınızdır. Bu konuda tek söyleyebileceğim şey, volatilitesi yüksek slotlarda oynayacaksanız buna uygun büyük bir oyun bütçenizin olması gerektiğidir. Bunu önemli hatırlatıyorum. Hani dedim ya uzun süre vermeyebilir. Buna dayanma gücünüzün olması gerekir. Peki madem bu sizin tercihinizdir diyorum. Neden bu konuyu dile getirdim derseniz sebep şöyle. Bazı oyuncular düşük bütçeleriyle volatilitesi yüksek slotlarda oynamaya kalkıyor. Ve tabii ki çoğu zaman bir şey kazanamadan paraları bitiyor ve soluğu tekrar para çekmede alıyorlar. Bu bütçe disiplininiz çöpe gitti demektir. Yani volatilite ile ilgili akılda tutmanız gereken şey şudur. Eğer yüksek volatiliteli bir slot seçiyorsanız ona uygun büyük bir oyun bütçenizin olması gerekir. Az paranız varsa da volatilitesi yüksek slotlardan uzak durun. 5. madde olarak sevgili dostlar, oynamayı düşündüğünüz oyunları önce muhakkak öğrenmelisiniz derim. Örneğin oyunu hiç bilmeden gidip bir blackjack masasına oturmaya kalkmamalısınız. Kurallarını bilmediğiniz oyunlarda zorlukla kazandığınız paralarınızı çarçur etmeniz çok yanlış olur. Her kazino oyunu için ortalıkta bir sürü eğitim videosu var. Onlardan istifade edin. Örneğin Blackjack üzerine gayet eğitici videolarımı YouTube'da bulabilirsiniz. Kendi araştırmanızı yapın
ve %100 öğrenmeden hiçbir oyunu oynamayın. Şimdi diyeceksiniz ki dayı sen ne anlatıyorsun? Biz slotçuyuz. Yaptığımız bir düğmeye basıp kazanmayı ümit etmek. Ne işimiz var bizim eğitimle? Bir düğmeye basıp beklemenin eğitimi mi olur? Olur olur. Bal gibi olur diyen bir şarkı vardı değil mi? Olur sevgili dostlar olur. Slot makinelerin de eğitimi olur. Bu makineler nasıl çalışıyor? Nasıl programlanmışlar? Volatiliteleri yüksek midir, düşük müdür? Üreticilerin uyması gereken kanun ve kurallar nelerdir? Bu kanalda size slotlarla ilgili anlattığım her şey aslında eğitimdir. Bu videoyu seyrederken de kendinize eğitiyorsunuz. Bunları hafife almayın. Bir slot makinesinde siz oyuncu olarak neyi kontrol edebilirsiniz, neyi kontrol edemezsiniz? Kasinolar neyi kontrol edebilir ve neyi kontrol edemezler? Bunları bilmek önemli sevgili dostlar. Bütün bunlar nelere ve nereye konsantre olmanız gerektiğini size gösteriyor ve yalan yanlış şeylerle dikkatinizin dağılmasını ve yanlış yollara sapmanızı, yanlış kararlar vermenizi engelliyor. Bakın sevgili dostlar, slot makineleri üretim aşamasından hizmete alınana kadar bir sürü değişik kişi ve kurumlarca çok sıkı denetlenen cihazlardır. Bazılarınız ben ne dersem diyeyim, ne kadar dilimi yorarsam yorayım, yine de kazinoları, makinaları kurgulayabilme yeteneğine sahip olduklarına, istediklerini kazandırıp istediklerini kaybettirebildiklerine, günde veya haftada kaç adet jackpot gelmesini düzenlediklerine, yapay zekanın oyuncuların kazanç veya kayıplarını ayarladıklarına emindirler. Makineleri onlar ürettiler ya, yani bu arkadaşlar, onlar denetlediler ya, tabii ki bunları da kesinlikle bilirler. Ne diyeyim? Tekrar söylüyorum. Slot makinesinde düğmeye basıldığında sonuçlar rastgeledir. Ha bu rastgele kelimesini de yanlış anlayanlarınız oluyor. Yazıyorsunuz yorumlarda. Kazino uzun vadede slot makinesinden beklediği kazancı alır. Rastgele olan sizin o basışta alacağınız sonuçtur. Bakın buna ben her zaman Milli Piyango örneğini veriyorum. Piyangoyu düzenleyen idare sonuçta toplamda kazanır. Yani onların işi şansa kalmamış. Ama piyango satın alan size boş da çıkabilir, kazanabilirsiniz de. İşte rastgele olan odur. Kanalımda bazılarınız devamlı şikayet ediyorlar. Hocam kazino bizi soydu. Tüm paramızı aldı. Kusura bakmayın ama sizi kazino soymadı. Siz kendi kendinizi soydunuz. Kazandığınızda kendinize kalkma limitleri koymazsanız, her kazandığınızı geri makineye yüklerseniz, kazançlı kalkma şansınız kocaman bir sıfırdır sevgili dostlar. Gene hatırlatayım. Slotlarla maraton koşamazsınız. Bazılarınız diyor ki palavra her zaman kazino kazanır. Hayır. Her zaman kazino kazanmaz. Siz de kazanırsınız. Ama işte kalkıp kazinodan çıkmalısınız. Yahu durup bir düşünün. Eğer kazinoya giden herkes her gittiğinde mutlaka kaybetse tekrar giderler mi kazinoya? Gitmezler. Slot makinesi genelde kendisine yatırılan 100 liranın en az 85 lirasını geri veriyor. Kime veriyor? Oyunculara veriyor tabii. Ama illa bir kişiden 100 lira alıp ona 85 lira vermiyor. Bazınıza koyduğunuzdan fazlasını veriyor. Bazınıza da azını veriyor. Bazınızın tüm parasını alıyor. Kazandığınızda kalkın. Başka bir çare yok. Ancak ve ancak belli bir noktada durup makinenin başından kalkıp kazinodan çıkacak kadar güçlüyseniz kazanarak çıkmanız mümkündür. Sevgili dostlar bakın, aslında tahmin ettiğinizden çok daha fazla kazanıyor ama kazandıklarınızın hepsini geri makineye yüklüyorsunuz. Bunu size ileride bir oyunda göstereceğim. O oyunda video yapacağım. Evet, biraz da sanal veya online kazinolardan bahsetmeliyim. Yani bu konu muhakkak değinilmesi gereken bir konu. Karasal bir kazinoya gideceğiniz zaman bir plan yaparsınız, paranızı ayarlarsınız, çalışıyorsanız izinlerinizden kullanmanız gerekir, bir vasıtaya binip gider veya uçarsınız. Yani kazinoya varmak için bir seyahat yapmanız da gerekir. Sonrasında da ayırdığınız para biterse de dönersiniz. Halbuki sanal kazinoda maalesef bunların hiçbiri gerekli değil. Öyle olunca da en önemli nokta disiplin oluveriyor. Evdesiniz veya oteldesiniz. Maalesef her şey çok kolay. Para yüklemeniz de zaten online. Giyinik bile olmanız gerekmiyor. İşten izin almasanız da oynayabiliyorsunuz. Yahu hatta tuvalette bile oynuyorsunuz. Konuşturmayın beni şimdi. Yani sevgili dostlar bence online kazinolarda hiç oynamayın. Oynamaya kalkarsanız da kendinizi çok ciddi bir şekilde kontrol etmeli ve kendinizde limitler koymalısınız. Ayrıca bir problem olsa paranızı ödemeseler kimi nereye şikayet edeceksiniz? Ha? Bence bu hiç mümkün değil. Karşınızda bir muhatap bile bulamayabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen ileriki zamanlarda bu tür online kazinoların çok artacağını şimdiden görebiliyorum. Bakalım iş nereye gidecek? Hayırlısı inşallah.
Şimdi bir de kumar problemi olanlara değinmek istiyorum sevgili dostlar. Maalesef bu çok ciddi bir konu ve gene maalesef insanlar bu konuyu konuşmayı sevmiyorlar, hatta saklıyorlar. Fakat aslında söz konusu kumar olduğunda birbirimize, yakınlarımıza ve dostlarımıza daha açık ve dürüst olmalıyız. Bazen kontrolümüzü kaybedip kötü kararlar verebiliriz. Kazinoya götürmememiz, kumara ayırmamamız gereken paraları kullandığımız olabilir. Fakat bu olaya daima kontroller koymak zorundayız. Bazen bunu yakın bir arkadaşımızın uyarması ile yaparız. Devamlı bir makineye para yedirdiğinizi gördüğünde veya ATM'ye gidişleriniz sıklaştığında o arkadaşımıza bu konuda bize asla yumuşak olmamasını tembih etmiş olmamız, hatta bu tür durumlarda gel beni kolumdan çek ve ortamdan uzaklaştır demiş olmamız gerekir. Çünkü biliyorsunuz ki kazino çalışanları bu konuda bize çok sıcak davranırlar. Para mı lazım efendim? Hiç problem değil. Kredi kartınız var mı? Hemen işi bitirirler. Çünkü gayeleri ne oynuyor olursanız olun, oynamaya devam etmenizi sağlamaya çalışmak. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla kontrollü olması gereken biziz. Kontrollü olmalıyız. Eğer bu konuda sürekli olarak başarısız oluyorsanız, devamlı kazinolara gidiyor ve kendimizi kontrol etmeyi bir türlü beceremiyorsak da kazino olayını bırakma zamanımız çoktan gelmiştir. Lütfen psikolojik destek alalım ve kazino olayını tamamen ve hiçbir zaman geri dönmeyecek şekilde bırakalım. Bunun başka bir yolu da yoktur. Az giderim, arada oynarım falan da çalışmaz, bilesiniz. O dizide vardı değil mi? Bilersin. Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Değerli zamanınızla videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun sonuna slot makineleri videolarımın uzun formlarının oynatma listesi linkini de ekledim. Göz atmanızda fayda var. Ayrıca son eklediğim 2 videoluk slotlarda kazanmanın 10 adımı video serimin ilk videosunun bağlantısını da ekledim. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunlarıyla ilgili şehir efsanelerin safsataları değil, doğruları öğreneceğinizden artık gayet emin olduğunuzu sanıyorum. Bu arada sorularınız olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Bu arada YouTube beğendim seçeneğinin yanı sıra şimdilerde bir de hype seçeneğini koymuş. Bunu Türkçe'ye abartmak veya şımartmak gibi tercüme edebilirim. Gerçi cep mühendisiniz asla şımarmaz, onu biliyorsunuz. Ama gene ona da hadi basın bakalım. Saygılarımla cebiniz mühendisi efendim.